Gerek kamp alanıma ulaşmak için, gerekse kamp alanıma ulaştıktan sonra etrafı keşfetmek için uzun doğa yürüyüşleri yapmayı çok seviyorum. Bu doğa yürüyüşleri sırasında ne yazık ki çevrim içi haritalara sahip değilim. Çünkü bulunduğum yerlerde takdir edeceğiniz gibi internet imkanım yok. Öyle olduğu zaman devreye bu sefer çevrim dışı haritalar giriyor. Çevrim dışı haritalar içinde de benim kullanmayı yine tercih etmiş olduğum harita tipi uydu görüntüsüne sahip olanlar. Çünkü topografik olan haritalar ya da işte outdoor denilen haritalar bizim ülkemiz için yeterince geliştirilmiş değil. Kullanıcıların çok fazla katkısı yok. Dolayısıyla da etrafınızda ne var çok net anlayamıyorsunuz. İzoips aralıkları çok dar değil. Dolayısıyla da ben uydu haritalarıyla gitmeyi daha çok seviyorum. Kuş bakışı yukarıdan baktığınızda işte sağınızda var ne solunuzda ne var, nerede bir açıklık var, nerede su var aşağı yukarı görebiliyorsunuz ve bundan dolayı da keyifli. Ama dert şu, çevrim içi haritalarda sorun yok. İstediğiniz saatle bunu yaparsınız, akıllı saatle neredeyse, ama çevrim dışı olduğu zaman uydu haritalarını görüntüleyebilen bir saate rast gelmedim. Mesela sahip olduğum saatler Garmin, Samsung'un Gear serisi, son model, yani işte 3. seri galiba o. Ve onun dışında da Apple Watch'um var. Ama bunlardan hiçbirisi çevrim dışı uydu görünümüne sahip haritaları ne yazık ki görüntüleyemiyor. Ya da verimli şekilde görüntüleyemiyor. Çok uğraştım ama beceremedim. Ben de bunu yapabilecek bir saat arayışındayken şu an kolumda görmüş olduğunuz Casio'nun ProTrack ailesine dahil olan WSD F30 modeline rastladım. Araştırmayı denedim ama başarılı olamadım. Çünkü özellikle YouTube'da Japoncanız yoksa arkadaşlar çok fazla derli toplu ne İngilizce ne Türkçe kaynak yok bununla alakalı. Özellikleri nedir, kullanıcı deneyimi ne yöndedir, bunu bir şekilde adam akıllı bulamadım. Sonunda da gözümü kararttım. Dedim ki ben bu saati satın alayım, yapacak bir şey yok. Satın aldım. Yurt dışından 3500 lira gibi bir rakama mal oldu bana nihayetinde. Yurt içinden almak isteseydim zannediyorum 5000-5500 lira gibi ciddi bir rakam ödemek zorunda kalacaktım. Ve nihayetinde de saat şu an benimle. Bir aylık bir deneyimin sonunda bana ne yaşattı, ne yaşatmadı, bunları aslında bu videoda paylaşmak istiyorum ama tek bir video çok uzun olacağı için bunu şöyle yapmaya karar verdim. Genel anlamda saatin özelliklerini bu videoda vereceğim. Arkasından içindeki uygulamalar ve dahil edebileceğiniz outdoor deneyimini zenginleştiren uygulamalar nelerdir? Verimli çalışıyor mu, nedir, ne değildir? Bunları konuşacağız. Sonra da bir menüleri gezmekte fayda olabilir, nedir, ne değildir diye. Bunları farklı farklı videolar yapma niyetindeyim. Şimdi muhtemelen aklınızda şöyle bir şey uyanmış olabilir. Bunun için bir saate gerek yoktu. Bir cep telefonuyla bunu çok rahatlıkla yapabilirdim. 3 sebepten dolayı bunu yapmak istemedim. Sayayım. Bir kere her şeyden önce konforlu değil. Orman zemininde yürüdüğünüz yer kaygan olabilir. Orman zemininde kat etmeniz gereken yol çok dik olabilir. Çok ağır bir hava koşulunda ilerlemek zorunda kalabilirsiniz. Bu durumlarda kocaman ekrana sahip o güzelim telefonları cebinizden çıkarın. Ekranını uyandırın, ilgili uygulamaya girin, ondan sonra veriyi çekin, sonra tekrar kapatın, tekrar cebinize koyun ve belki bunu dakikalar içinde birkaç kez yapmak zorunda kalacaksınız. Bu pek verimli gelmedi bana, yani ben bir şekilde rahat edemedim bu yolla. Birinci sebebim buydu. 2. Bugüne kadar kullandığım Garmin, Suunto gibi saatler içinde telefonlarla karşılaştırıldığı zaman GPS modüllerinde gerçekten bir fark var. Ben teknik detaya, bilgiye sahip biri değilim ama bir kullanıcı deneyimi noktasında bunu söylemeye çok hakkım var. Kesinlikle Garmin kadar iyi vermiyor GPS verisini, hızlı bulmuyor. Bir şekilde sorun yaratıyor size. Dolayısıyla da offline haritayla da çalıştığınız düşünüldüğü zaman orada doğanın ortasında bir bekliyorsunuz. GPS bir çalışacak da acaba doğru yeri gösterecek mi diye. Dolayısıyla da bu da benim için bir gerekçeydi. Ama en önemli galiba 3. gerekçe şuydu. Uzun yürüyüşler yaptığınız zaman sırt çantanızın çok ağır olması gibi lüksleriniz yoktur. Ben sırt çantamı olabildiğince hafifletmeye çalışırken kocaman bir telefonun o dev gibi ekranını düşündüğünüz zaman özellikle GPS modülleri de açıkken bu tür telefonlar anormal derecede batarya tüketiyorlar. 4000-5000 mAh'lık içlerinde bataryalar var. O zaman ben acaba yanımda kaç tane, atıyorum bir haftalık ve uzunca yürüyüşler içeren bir kamp macerasında sırtımda kaç tane güç bankası taşımalıyım? Ve onların hiç hafif olmadığını da söylemeye hakkım var. İşte böyle olunca 3 sebepten dolayı
dedim ki ben bunu daha kolay ulaşabileceğim, daha iyi GPS verisi alabileceğim ve bittiği zaman bataryasını hızla ve kolaylıkla doldurabileceğim bir şey bulayım. İşte bu noktada akıllı saatler devreye girdi ama sahip olduklarımın hiçbiri bana bu imkanı tanımadığı için, uydu haritası, çevrim dışı uydu haritası vermediği için bu saati satın aldım. Şimdi önce tasarımıyla başlayalım. Eğer ince saatler kullanmayı seviyorsanız arkadaşlar, tavsiye ediyorum ki siz bu saati almayın. Çünkü kesinlikle ne küçük bir saat, ne hafif bir saat, ne de ince bir saat. Şöyle gösterirsem zannediyorum bana hak verirsiniz. Bu kalınlığın sebebi inanılmaz sağlam olmasından mıdır? Çünkü askeri anlamda size bir standart sağlıyor. Bir Amerikan standartı 810G. Çok düşük ısılarda çalışabiliyor, yüksek ısılarda çalışılabiliyor. İşte suya karşı dayanıklı, darbelere karşı dayanıklı. Evet, hepsi harika. Ama zannediyorum işte bundan dolayı da böyle baba yiğit bir saat çıkıyor ortaya. İçinde bir sürü sensör var. Evet, iyi çalışıyorlar, fena değiller ama nihayetinde büyük. Yani ince, zarif saatleri seviyorsanız muhtemelen bu saat sizi memnun etmeyecektir. Ön yüzüne baktığımız zaman uzun uzun anlatacağım bir ekranı var. Aslında iki farklı katmandan oluşuyor bir ekran. Mesela şöyle dokunduğumda LCD ekrana geçiyor. Ama biraz bekledikten sonra işte daha verimli batarya kullanabilmek adına şimdi görmüş olduğunuz ekran çeşidine geçiyor. Monokrom bu ekran. Bunun haricinde hemen şurada görüyorsunuz muhtemelen. Şöyle daha iyi gösteririm sanırım. Evet, mikrofon var. Yan tarafını çevirdiğiniz zaman burada sensörler var. Ve biraz sonra bahsedeceğim ve eleştireceğim bir şarj girişi var. Bu tarafı çevirdiğiniz zaman 3 tane karşınıza düğme çıkıyor. Bu düğmelerin hissiyatı çok iyi değil, kendi adıma söyleyebilirim. Yani basıp basmadığınızı bazen anlayamıyorsunuz. Sertler çünkü. Çalışıyorlar. Bir sorun yok. Ama alışmak gerekiyor biraz. Bastınız mı basmadınız mı anlamak noktasında. Saatin biraz da yavaş olduğu düşünülürse alışmak gerekiyor. Zaman vermeniz gerekiyor onlara. En üstteki düğme haritalar için konumlandırılmış. Onun daha doğrusu en alttaki düğmeye baktığınız zaman da araçlar için, işte altimetre gibi, pusula gibi araçlar için konumlandırılmış. Ortadaki ise işte bu home butonu mantığında açıp kapatıyor, ana ekrana dönmenizi sağlıyor vesaire, böyle şeyleri yapan 3 tane düğmesi var. Bunlardan en üstteki ve en alttaki, yani harita ve araçlar için olanı uygulamanın içinden atayabiliyorsunuz. Başka fonksiyonlar atayabiliyorsunuz. Ben işte harita düğmesine bastığımda başka bir şey açılsın, bir program açılsın deme şansınız var. Ortadaki için böyle bir şansınız yok. O öylece kalıyor. Bunun haricinde arkasına bakalım. Arkasındaki bilgileri okunuyor mu emin değilim. Şöyle tutarsam biraz daha okunuyor sanırım. En üstte çift katlı bir ekrana sahip olduğuna dair bilgi var. Hemen sağına doğru gittiğiniz zaman orada seri numarasını görüyorsunuz. WSTF30. Altına doğru arka tarafın, yani işte back diyor, arka tarafın paslanmaz çelik olduğunu söylüyor. Biraz daha devam ediyorum. 5 barlık su geçirmezlikten bahsediyor. Şimdi 5 bar hiç fena değildir. Çünkü deniz açısından bakarsanız 1 bar aşağı yukarı 10 metrelik deniz suyu altındayken bu saatin hala mukavemet gösterdiğini gösterir. 5 bar olunca 50 metre, ki ön tarafında hatırlarsınız açık bir mikrofon olduğu düşünülürse 50 metre hiç fena bir değer değil. Ki ben kendi adıma söyleyeyim, 50 metreyi kim niye deneyimler, dalgıç değilseniz bilmiyorum ama sonuç böyle bir özelliği olması lezzetli. Japonya'da üretildiğini söylüyor. İşte markası, ailesi, Avrupa sertifikası ve içinde GPS olduğuna dair bilgiler var arkada. Şimdi dedik ki şuradaki şu yapıyı eleştireceğiz. Peki niye eleştireceğiz? Bir kere iyi taraflarını söyleyeyim. Yeri çok iyi seçilmiş. Orada bir sorunum yok. Onu şarj etmek için kullanacağınız giriş gayet güzel. Şöyle bir şarj aleti var. Küçücük. Taşımak anlamında çok avantajlı. Oraya tutuyorsunuz bunu, bu şekilde mıknatıslı bir yapısı var. Koyuyorsunuz ve güzel. Ama işte kötü tarafı bu. Yani küçücük bir ağırlığı, kendi kablo kendi ağırlığını bir kere tolere etmiyor. Ufacık dokunuşlarda oradan düşüyor. Siz onu takıp gece işte şarj olsun diye bırakıyorsunuz, gidip yatıyorsunuz. Onu koyarken bile çok dikkatli olmanız lazım. Anında çıkabiliyor ya da temas etmeyecek gibi bir açı alabiliyor. Evinizde evcil hayvan varsa sağ olsunlar, gezinirken kuyrukları dokunuyor, bir şey oluyor. Tık gitti. Siz sabah bir uyanıyorsunuz ve şarj olmamış bir saatle karşı karşıya geliyorsunuz.
Bu açıdan gerçekten kötü. Yani bugüne kadar kullandığım saatlerin en kötüsü diyebilirim. Bir tasarım hatası olduğunu düşünüyorum. Hatta yurt dışında bunun için aparatlar satılıyor. Bilmiyorum, Casio'nun kendi orijinal aksesuarı mıdır yoksa akıllı bir adam bunu mu üretti? İşte bir şey var, şuraya takılıyor, o da onun içinden geçiyor da işte aman oynamasın çıkmasın diye. Çok gereksiz olduğunu düşünüyorum. Adam gibi dizayn edilip doğru dürüst olması gerektiği kanaatindeyim. Memnun değilim. Tasarımsal anlamda başka söyleyeceğim bir şey var mı diye bakıyorum. Hayır, yok. Kayıştan biraz bahsedebilirim. Kayış şöyle gösterebilirim sanırım. Böyle düz bir hale gelmiyor. Bunun sebebini de şurada göreceksiniz. Zaten kasa belirli bir açı ile geliyor. Yani şuralarda kasa belirli bir açı, ondan sonra kayış ona dahil oluyor. O yüzden de beğendiğiniz, dışarıda hoşunuza giden bu ölçüde bir kayışı alıp takma şansınız yok. Ben denedim, taktım. Çok abuk subuk duruyor. Kolunuza taktığınız zaman bir şekilde yamuk yumuk duruyor. Onun için de ne yazık ki böyle bir durum var. Ve kullanmaya başladığınızda anlayacağınız, bana hak vereceğiniz bir durum var. Bakın şimdi onu koluma takayım. Bu arada kayış çok sağlam. Gayet kaliteli. Hiç dert değil, o anlamda gayet güzel. Ama işte çok sert. Eğer kış kampı yapmayı seviyorsanız, biz kış kamplarında kat kat giyiniyoruz. Onların her biri geliyor buraya, dayanıyor. En üst katman biraz da sert olur genellikle. O da buraya dayanıyor. Ve siz yürüyüş yaptığınızda, bir şey tuttuğunuzda ya da işte bir şekilde yolculuk devam ederken bir süre sonra şurada bile görüyorsunuz şu an neredeyse canınız yanmaya başlıyor. Yani şurası acımaya başlıyor. Hepsi buna baskı yapıyor. Bu da çok katı bir şey. Biraz daha yumuşak yapılabilirdi. Başka kordonlarla kullanılabilir şekilde dizayn edilebilirdi. Bu noktada bir sorun var. Ben buna nasıl çözüm getirdim? Şık olmayan ama iş gören bir çözümüm var. Her şeyimi giyiyorum. Ondan sonra saati takıyorum. Her şey gittikten sonra üstüne saat taktığım için canımı yakmıyor. Su geçirme falan sorunu olmadığı için de sorun değil. Erişim anlamında da daha kolay. Ama şık mı derseniz evet, değil. Yapacak bir şey yok. Tasarımsal anlamda söyleyeceklerim bu kadar. Geldik bu saati diğer saatlerden farklı kılan, hatta bence özel kılan özelliğe. O da ekran. Hatta şunu biraz yaklaştırayım ben. Muhtemelen çünkü asıl konumuz bu. Ekran. Çift katmanlı bir ekran var. Burada istenilen şey, ulaşılmaya çalışılan şey uzun bir hizmet ömrü. Bataryasının daha uzun süre size hizmet verebilmesi. Bu üst tarafta görmüş olduğunuz monokrom ekran iki farklı renk tasarımıyla kullanılabiliyor. Bir şu an gördüğünüz gibi alt taraf olduğu gibi siyah, fon siyah, üstündeki yazılar beyaz olabiliyor. Ya da bunu tam negatifine çevirebiliyorsunuz. Alt taraf beyaz, üst taraftakiler siyah gözükebiliyor. Bu sizin tercihinize kalmış. Ama başka bir renk şansınız yok. Peki bu bahsettiğim ekran size hangi verileri sunabiliyor? İki tane yapı geliştirmişler ki bence çok yeterli ve çok güzel. Onlardan bir tanesi daily, günlük diye geçiyor. Şu an görmüş olduğunuz. En üstte haftanın hangi gününde olduğunuz, yanında ayın hangi gününde olduğunuz, işte ortada gördüğünüz gibi saniye dahil zamanı veriyor. En alttaki bölümde de, şuradaki bölümde de ben öyle ayarladığım için bataryanın yüzde kaç kaldığını gösteriyor ki aslında o veri aynı zamanda şu etrafta dönen noktalarla da size veriliyor. En altını isterseniz adım sayar haline getirebilir. O sırada attığınız adımları görebilirsiniz. Bu daily dedikleri, günlük dedikleri versiyon bu. Bunun bir diğer alternatifine baktığınız zaman o da outdoor diye geçiyor. Onu gösterebilmek için şöyle yapalım. Ekran bu arada arayüzler böyle değiştiriliyor. Çift katmanlı olanlardan birine gideceğiz şimdi. Tamam. Evet. Bahsettiğim daily de bu. Şu anda neyi gösteriyor bize? En tepede barometreyi gösteriyor. Çok güvenilir olmamak şartıyla kesinlikle size havanın bozup bozmayacağı noktasında fikir verebilir. Tek başına ona güvenmemek şartıyla. Ortada gördüğünüz gibi yine saat var. Değişen bir şey olmadı. En altta da iyi oldu böyle gösterdiği bu arada. En altta da gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle yapalım. Altimetreyi veriyor. Yani ben deniz seviyesinden kaç metre yüksekteymişim bize onu gösteriyor. Yine bunun dışında da şurada gördüğünüz 3 nokta farkındaysanız işte o da kuzeyi gösteriyor. Ki bence ortalama bir doğa yürüyüşünde ayrıca bir haritaya ihtiyaç duymuyorsanız bu veriler fazlasıyla yeterli. Bence gayet tatmin edici. Ve bunu size verirken de çok az enerji harcadığı düşünülürse iyi düşünülmüş, gayet güzel tasarlanmış, harika. Bir lafım yok.
Bu iki ekran, yani şöyle söyleyelim, işte üstteki monokrom ekran. Bu monokrom ekranın bir dezavantajı var mı? Bence iki tane dezavantajı var. Bunlardan bir tanesi. Şimdi zannediyorum sonu şöyle düşündü. Ben sana zaten hibrit kullanımda, yani hem bu gözüksün hem de bastığın zaman arka tarafta işte asıl şu an gördüğünüz aslında ne diyelim, LCD ekran bu parlaklığı veren. Öbürünün verebileceği parlaklık sönsün, göreceksiniz ne demek istediğimi. Bu kadar. Daha fazlasını vermiyor. Şu işte. Bu kadar. Daha fazlasını vermiyor. Şimdi alt tarafı bir değiştireyim. Ne demek istediğimi daha rahat anlatabileceğim size. Arayüzü değiştireyim. Mesela ne olsun? Deminki olsun. Ben onu kullanmayı seviyorum. Şu muydu? Evet. Gelsin. Mesela atıyorum. Deminki bu değil gerçi ama olsun. Bu da gayet güzel. Bunu kullanıyorsunuz. Diyor ki ben sana zaten şunları böyle veriyorum. Sen daha fazla bilgiye ihtiyaç duyuyorsan, daha fazla görselliğe, ekranı göremedim, bir sorunun oldu diyor. Bas diyor. Git öbür taraftan LCD ekrandan istediğini öğren. Saati de istersen oradan öğren. Ama dert şu. Gece karanlığında bu ekranı göremiyorsunuz. Yani ben bunun iki versiyonunu da denedim. Tabanı beyaz yaptım, sayıları siyah, ya da tabanı şimdiki gibi siyah yaptım, sayılar beyaz. Fark etmiyor. Gün ışığı olmadığı zaman gece işte atıyorum başınızın ucunda ya da gece kolunuzda yok, göremezsiniz. Öyle bir şansınız yok. Çok kötü bir durum bu. Peki o zaman alt aydınlatmayı düşünmemiş mi Casio? Aslında düşünmüş. Ama işte dert şu. Alt aydınlatma durumunu size bu versiyonda vermiyor. Yani hibrit kullanımda hem LCD açık hem bu açık vermiyor. Sizin o alt aydınlatmaya ulaşabilmeniz için ayarlardan gidiyorsunuz. Sadece bu ekranın olduğu ve böylece de size neredeyse bir ay süreyle bir hizmet sunabilen bir versiyonu seçmeniz gerekiyor. O zaman hatta 3 renkte neydi? Hatırlamaya çalışıyorum. Galiba turuncuydu. Yeşildi. Pardon. Yeşil. Evet, yeşil, turuncu ve beyaz size arka aydınlatma sağlıyor. O zaman görüyorsunuz. Ama iyi de ben hani onun dışında o modu kullanmadığım zamanlarda hayır, göremezsiniz. Birinci dezavantajı bu. İkincisi, şu aradaki geçiş süresi. Bakın şimdi kapanacak ve öbürüne geçecek. Çok hızlı. Yani ben daha fazla bilgi okumak zorundaysam ya da o sırada hemen bir daha dönüp bakmak istiyorsam ben kapansın açılsın istemiyorum. O zaman ben bu gördüğünüz monokroma geçmesi için bir zaman atayım. Diyorum ki mesela 6 saniye sonra geç ya da ne bileyim 10 saniye sonra, 1 dakika sonra geç. Bunu da yapamazsınız. Böyle bir seçenek yok. Yani öbürüne geçiş süresini ayarlayamıyorsunuz. İşte monokromun bu iki dezavantajı, yani daha doğrusu yapının bu iki dezavantajını saymazsanız bence çok başarılı, çok iyi düşünülmüş, iyi bir ekran. Bu ekranla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Geçtim şimdi arkadaki ekrana. Arkadaki ekran LCD bir ekran. Çözünürlüğünü bilmiyorum ama PPI değeri gayet yeterli. Yani gayet keskin bir görüntü alabiliyorsunuz. Ben çok memnunum. Peki eleştireceğim bir şey var mı? Var, nit değeri. Şimdi alışkın olduğum Apple Watch gibi neredeyse 1000 nitlere çıkabilen bir saatten sonra bunun nit değeri güneş altında bana yetersiz geldi. Ormanın içinde yürüyorsunuz. O fazla yetiyor. Hatta içinden kısıyorum bile. Gecenin bir yarısı tabii ki fazlasıyla yetiyor. Ama bir yaylaya çıktınız. Tepenizde güneş parlıyor. Yok, o zaman bir şöyle yapmak zorunda kalıyorsunuz. Çünkü gözükmüyor. Nit değeri noktasında eleştirilmeye açık ama onun dışında gayet yeterli, güzel. Dokunmatik hissi hiç fena değil, gayet başarılı. Yani hani çok aşırı bir şey beklemiyorsanız bence çok iyi. İşte artık telefonlardan alıştırmaya başladılar bizi 100 Hz'lere bilmem nelere, 120'lere. Yani öyle bir şey yok tabii ki ama çok kullanışlı, yeterli bir LCD ekran var ortada. Pekala. Ekran noktasını söyleyeceklerim bu kadar. Geldim yapabildiği ölçümlere. Şimdi aslında iyi de oldu. Şu an sizinle sohbet ettiğim aralıkta videoyu geriye doğru alırsanız ben dikkat etme şansım oldu. Bu ölçümleri ne kadar hassas yaptığını beraber görebileceğiz. Bu hassasiyet noktasında deminki, müsaade edin arayüze bir döneyim ben. O iki katmanlı diyordum ya, şuna. Tamam. Bakın bir kere neyi ölçebiliyormuş? Barometreyi ölçebiliyormuş. Arkadaşlar çok hassas bir barometrik ölçüye ihtiyacınız varsa kullanma kılavuzunda da yazıyor, güvenmeyin. O kadar uzun boylu değil. Yani gerçekten sadece buna bakarak profesyonel bir ölçüm yapamıyorsunuz. Bu bir.
Ama sonuç barometreyi ölçüyor mu? Ölçüyor. Barometreye nasıl ulaşabiliyorsunuz? Bir, şu an görmüş olduğunuz şu üst taraftan ulaşabilirsiniz. Diğer saat arayüzlerinde de onları atayabileceğiniz yerler var. Dilediğiniz bir yere, işte o saat arayüzünün müsaade ettiği bir yere veriyorsunuz. Oradan da izleyebilirsiniz. Bunun dışında şurada hatırlıyor musunuz? Araçlar vardı. Araçlardan bastığınız zaman, bir daha basıyorum, ana yüze geldi önce. Bu arada ne kadar yavaş olduğunu görüyorsunuzdur muhtemelen arkadaşlar. Biraz sonra bunu da konuşacağız. Şu an pusulada. Bir daha bastım. Altimetre'de. Bir daha bastım. Bu sefer işte bahsettiğimiz barometrede. Arkadaşlar dediğim gibi buradan da ölçebilir bulabilirsiniz. Ya da ana ekrana dönmek için ortadaki düğmeye bastım. Buradan da ya da seçtiğiniz arayüzden de görebilirsiniz. Bir. Çok hassas olmadığını söyledim. Geçtik. En altta ne var? Bu sefer altimetre var. Yani deniz seviyesinden ne kadar yüksekte olduğunuzu gösteriyor. Şimdi %80, %75 diyeyim hadi. %75'lik bir oranda eğer artı eksi 10 metreyi kabulleniyorsanız gayet iyi iş görüyor. Ama eğer artı eksi 10 metreyi kabullenmiyorsanız, hayır ben o kadar farkı kabullenemem, benim daha hassas bir ölçüme ihtiyacım var diyorsanız, kesinlikle adresiniz bu saat değil. Yani bu saat kesinlikle artı eksi 10 metrede işe yarıyor. Ama bakın iyi bir örnek oldu dedim ya. Şu an onda da işe yaramıyor. Benim evimin yüksekliği aşağı yukarı 13 metre arkadaşlar. 13 metre olarak göstermesi gereken yeri şu an 58 metre olarak gösteriyor. Peki bunu niye yapıyor? İki şekilde kalibre edebiliyorsunuz. Ya diyorsunuz ki GPS'ten çek veriyi. Yani şu an bulunduğum konuma bak, orayı git içindeki datayla karşılaştır, orası kaç metreymiş, buraya bas yazıyorsunuz. Şimdi betonarme içindeyken GPS özelliği çok iyi şekilde çalışmıyor. O yüzden de bu saçmalıyor. Elinizle bunu manuel olarak biliyorsanız bulunduğunuz yerin yüksekliğini girebilirsiniz. O zaman hiçbir sorun yaşatmıyor. Ama GPS ile dışarı çıktığımda muhtemelen düzeltecek. Ama ara sıra nadiren %20 dışarıda da saçmalıyor. Hiç olmadık bir rakam basıyor oraya. Eksi 117 diyor mesela, ki mümkün değil. Bu arada bilginiz olsun, bunun altimetresi eksi 700 ile artı 10.000 arasında çalışıyor. Daha aşağıda ve daha yukarıdaysanız zaten hizmet vermiyor. Ama o arada da dediğim gibi %80 aşağı yukarı size artı eksi 10 doğrulukta gösteriyor. Bazen de şimdi görmüş olduğunuz gibi saçma sapan bir değer buraya basabiliyor arkadaşlar. Altimetreye ayrıca nereden ulaşabiliyorduk hatırlıyorsunuz. Şuradan gidiyorduk, araçlara basıyorduk. Önce bize ben orada bıraktığım için geldi. Pusulayı geçelim şimdilik. Buraya geldik işte. Pardon, pusulayı geçmişim, affedersiniz. Evet, altimetreyi de burada gösteriyor. Şu an 58'miş. Burada şu tarafa doğru kaydırırsanız son 24 saat içindeki değişimleri size veriyor. İşte şöyle biraz daha yakınlaştırayım. Maksimum kaçmış arkadaşlar? 60 mı diyor? Evet, 60 diyor. Minimum eksi 2. Şimdi bu durduğu yerde bu saatin böyle bir değere ulaşması ilginç. Çünkü evde taktım. Dolayısıyla da işte böyle bir dezavantajı var. Aynı durumu arkadaşlar işte burada da görebilirsiniz. Son 12 saati. Grafiksel anlamda size bir hizmet veriyor. Durum bu. Bunların haricinde pusulayı... bu mesela, bunu da söyleyelim geri gelmişken. Bu da işte gün ışığı, ya günün doğum batımını, güneşin doğuşunu batışını veriyor size. Kamplarda bence çok faydalı bir veri. Onun dışında da arkadaşlar tekrar bastım. İşte şu anda gördüğünüz şey de pusula. Üretici diyor ki etrafında manyetik varsa, eğer etrafında bir şekilde işte ne bileyim çok demir nesneler varsa, ağır demir nesneler varsa, betonarme binaların içindeyseniz buna güvenmeyin. Çünkü eğer buna güvenirseniz o zaman size doğru veriyi veremez. Ama şu da bir gerçek. Mesela şu an betonarme bir binanın içindeyiz. Odanın ortasındayım ve doğru yönü gösteriyor. Yani benim evimin kuzeyi, evet orası bu arada. Dolayısıyla da ben bugüne kadar bir sorun yaşamadım, metroyu, yatı saymazsanız. Ama onların dışında bana bir sorun yaşattığını söyleyemem. Dışarıda gayet sağlıklı bir şekilde kuzeyi hep doğru yönde verebildi. Ki teyit ettim yanıma aldığım daha hassas cihazlarla. Firmada diyor ki eğer çok önemli bir dağ tırmanışındaysanız, şuysa buysa, yanınıza iyi çalışan bir pusula alın, bizimkine güvenmeyin diyor. Kendileri böyle söylüyor. Demek ki doğrusu o. Yapabildiği ölçümlerde bunlardı. Kendi adıma eleştirim şu.
Bu kadar para verdiğim ve bu kadar bu iş için sadece tasarlanmış bir saatte ben kendi adıma şeyi isterdim. Termometreyi de göstersin isterdim. Hava sıcaklığını buradan öğrenmek, ayrıca bir şey taşımadan öğrenmek çok lezzetli olurdu. Ama öyle bir imkan yok arkadaşlar. Ben vardır diye düşünmüştüm bu saati incelerken. Yokmuş. Özelliklerine bakınca üzülmüştüm. Bunun haricinde yapabildiği ölçümler evet bu kadar. Bundan başka söyleyeceğim bir şey yok. Saatin genel kullanımı ile ilgili ne söyleyebilirim size? Çok ağır. Ağır derken gram anlamındaki ağırlığını değil, işletim sistemi ya da işte donanım anlamındaki ağırlığı. Şimdi ben detaylarını bilmiyorum ve bu anlamda da yetkin biri değilim. Olanlar lütfen bize yardımcı olsun. Hep birlikte onların sayesinde öğrenelim, aşağıda yazsınlar. Eski bir saat değil. 1,5 yıllık falan bir saat bu. 1,5 yıl önce çıkarılan saatlere bakıyorsunuz. Jet gibiler. İnanılmaz tatmin edici hızlara sahipler, arayüzlere sahipler. Bu berbat. Bu kadar net söylüyorum. Bakın berbat. Ha, donanımsal anlamda Casio ucuza kaçtığı için mi berbat? Yoksa adamcağızlar dört dörtlük donanım koydu ama yazılım mühendisleri mi beceriksiz? Bilemiyorum. Ama nihayetinde bir kullanıcı olarak ben detaylarını bilmek zorunda da değilim. Buna bu kadar para verdikten sonra ondan hızlı olmasını beklemeye hakkım var. Muadilleri düşünüldüğünde. Hızlı değil. Stabil değil daha önemlisi. Yani bir işlem yapmasını istiyorsunuz. Bir yere dokunuyorsunuz. O yapmıyor. Sizi ana ekrana atıyor. Kararıyor. Restart atıyor. Veri kaybına sebep oluyor. Yani bir şekilde ciddi anlamda bir sorunu var saatin. Daha kullanımımda başıma geldi. Evde kaç kere geldi. Mesela o kadar basit şeyleri o kadar sık hata yapıyor ki. Ya tamam yapar. Hepsi yapıyor. Ama bu öyle değil işte. Mesela Wi-Fi'ye bağlansın istiyorsunuz. Kanser ediyor. Defalarca bağlandığı Wi-Fi'ye o gün bağlanmayası tutuyor. Telefona bağlanmıyor. Bluetooth açık, o açık, bu açık, her şey tamam. Bunu açıp kapatıyorum, onu açıp kapatıyorum. Bazen bağlanmıyor. Bazen de tık diye bağlanıyor işte. Dert o. Hep bağlanmasa diyeceğim ki başka bir şey, donanımsal bir şey var. Dolayısıyla da ne olduğunu bilmediğim bir sebepten dolayı güvenilmez, veri anlamında güvenilmez, stabil olmak noktasında güvenilmez bir saat olduğunu bağrımı gere gere söyleyebilirim arkadaşlar. Çok basit anlamda kullanım noktasında sadece hızlı erişimleri burada göstereyim ki bir sonraki video anormal uzun olmasın. Dokunuyorsunuz. Şu an LCD ekran geldi. Aşağıya doğru çekiyorsunuz ve hızlı erişimlere ulaşıyorsunuz. En tepede tahmin edeceğiniz gibi ikonundan sizi ayarlara gönderiyor. Burada ayarlara bir şekilde giriyorsunuz ki biz onları ayrı bir videoda konuşuruz beraber. Tekrar çektim aşağıya. Bu sefer ekran parlaklığını ölçebilmek noktasında sizin seçiminiz için gayet güzel bir hani arkada da ne olduğunu gösterecek şekilde yapıyor bunu. Bu en düşüğü bu. En yükseği de bu zaten 5 kademe mi neydi galiba. Normalde bana en alt kademesi bile fazlalıkla yetiyor. Ama güneşin alnına çıkarsanız en üst kademe bile yetmiyor. Aşağı çektim ne yapıyordu? Bize dokundum tekrar pardon. Aşağı çektim o geri dönmek için şunu yapıyorsunuz. Yani nereye girerseniz girin geri dönmek için bu tarafa doğru çekiyorsunuz. Ana ekrana ya da bir önceki ekrana geçiyor. Şuradan isterseniz korumaya alabiliyorsunuz bataryayı. Ama o zaman da tabii bir sürü şey devreden çıkıyor. Öyle bir dezavantajı var. Sadece bunu görüyorsunuz o saatten sonra. Çıkmak için buna basıyorsunuz. O moddan çıkmak için soruyor çıkayım mı pil tasarrufundan? Evet diyoruz biz. Çıksın. Tamam. Pil tasarrufundan çıkıyor şu an. İşte arkadaş çıkıyor bu arada. Heh. Nihayet. Peki. Aşağıya çektim arkadaşlar tekrar. Hadi. İşte yani kastettiğim şey bunlar arkadaşlar. Yani bu kadar kötü olmamalı diye düşünüyorum. Bak takıldı kaldı orada. Gördünüz mü ne demek istediğimi? İyi oldu. Harika. Neyse şuradan bir daha çıkayım. Bir de böyle bir sorun yaratıyor işte. Siz bastınız mı basmadınız mı emin olamıyorsunuz. O kadar yavaş ki. Bir daha basınca başka bir yere gidiyor arkadaş. Bastığınız zaman tekrar basınca buraya dönecek. Tekrar işte tam da bahsettiğim şeyler bunlar. Neyse tamam. Tekrar yukarıdan aşağıya çektim. Peki. Bu sefer şurada arkadaşlar telefonunuzu size bulması için iyi düşünülmüş çoğu telefonda olan bir özellik bu.
Bekleyeceğiz arkadaşı. Tabii. Telefonum çalacak. Ben de gideceğim. Neredeyse oradan onu bulacağım. Benim telefonum ya kapalıdır ya da yani çalışıyor bu özellik. Burada bir şey söyleyemem. Ya da çaldı. Telefonunuz çaldı mı? Çaldırılamadı diyor. Niye? Çok güzel. Bakın. Telefonda sorun yokmuş. Çaldırılamamış. Niye çaldırılamamış? Git şuradan öğren. Yani ben öğrenmesem de sen çaldırsaydın ya. Neyse belki de bendendir. Neyse önemli değil. Hadi. Nasıl geliyorduk ki? Böyle geliyorduk geri. Tekrar indirdim aşağıya. Şuraya basıyorsunuz arkadaşlar. Ekran kilidini alıyor. Yani dokunduğunuz zamanlarda sizi rahatsız etmesin diye iyi düşünülmüş. Çoğu saatte olan bir şey. Tamam. Bundan çıkmak için yine buna bir kere basıyorsunuz. Tamam. Ortadakine basıyorum. İndirdim. Ortadakine basıyorum. Rahatsız etmeyini açıp kapatıyor. En sağdaki de zaten belli. İşte hadi basayım. Şu an uçak modunu aldı. Ya da uçak modunu kapatabiliyorsunuz. Tamam, kapattık. Hızlı erişimler bunlardı. Yukarıdan aşağı baktığınız zaman hızlı erişimler. Aşağıdan yukarı doğru çektiğinizde bildirimler geliyor. Gelen bir çağrıyı buradan karşılayabiliyorsunuz. Hatta buradan konuşabiliyorsunuz tabii ki telefonunuz yanınızda olmak şartıyla, Bluetooth aracılığıyla. Ondan sonra bu tarafta benim hiçbir zaman kullanmadığım asistan özellikleri var. Ben hiç kullanmam. Bu tarafa gittiğiniz zaman da widget diyorlar ya işte belirli verileri size taşıyabilen şeyleri böyle yan yana koyuyorsunuz. Şöyle işte burada var. Siz onu parmağınızla kaydırdıkça onlar geliyor. Ama ben kullanmadığım için ve benim pek işime yaramayan şeyler olduğu için onu sadece bunu yaptım. Üstüne tıkladığınız zaman da o widget'un uygulamasına gidiyor. Yani işte şimdi hava durumu uygulamasına gidecek. İşte diyor ki şöyledir böyledir bilgileri alıyor size. Tekrar bu taraftan geri çekiyorsunuz. Olsaydı şöyle yaptığımda işte bir sonraki widget gelecekti. Genel anlamda kullanımı böyle. Söylediğim gibi asıl menüleri arasında ayarlar noktasında menüler arasında gezimi başka bir yerde yaparız. Ve saat testini başka yaparız. Uygulamaları başka bir videoda yaparız. Çünkü bu kadar özenli yapmaya çalışmamın, istememin, hevesli olmamın sebebi de şu. Dediğim gibi neredeyse hiç video yok. Yani yabancı bunu İngilizce altyazıyla da koymaya niyetim var. Hiçbir yerde adam gibi bir kaynak bulamadım. Allah biliyor yani bu işi yapabilen başka saat olmadığı için bu saati aldım. Bu kadar yavaş olduğunu ve size daha saymadığım bir sürü dezavantajı var. Göstereceğim, sinir edecek. Onların olduğunu bilseydim bir ihtimal yine de alırdım. Ama zannediyorum şimdikinden daha çok düşünürdüm. Benim kadar tutucu olmayan yok kardeşim ben bir şekilde hallederim o işi diyenler belki bunu hiç almazlar, gerek görmezler. Çünkü gerçekten uğraştıran bir saat. Çok güzel şeyler ne yazık ki söyleyemeyeceğim bir saat. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere.